Merhaba, pırıl pırıl bir günde, bir Ramazan gününde 2. İstanbul bölümümüzle karşınızdayız. Arka planda İstanbul Boğazı inşallah güzel görünüyordur. Tüm güzelliğiyle bizi karşıladı. Peki biz neredeyiz? Süleymaniye Camii'nin yanındayız hemen. Bu tarafta da Süleymaniye Camii var. İstanbul'un simge yapılarından birisi. Mimar Sinan tarafından 1550 ile 1557 yılları arasında inşa ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettiriliyor. 100'den fazla deprem görmüş bir yapı ama en ufak bir çatlak bile yok. O kadar sağlam yapılmış. İhtişamlı bir yapı. Kubbesinin yüksekliği 53 metre. Bir büyük kubbesi var. 2 de yarım kubbeyle bu yapı destekleniyor. Şimdi bu tarafa bakınca burası aslında bir külliye. Külliyede bulunması gereken ne varsa burada var. İşte aşevi, medrese, kütüphane ne düşünürseniz hepsi burada mevcut. Buradaki şuralar böyle görüyorsunuz. Aşağı taraflar biraz böyle izbe halde hala duruyor. Şuralarda da vardı. Bunları temizlemeye başlamışlar. Bir çalışma yapıyorlar. En azından böyle güzel bir yapının yanında o kirli görüntüler yakışmıyordu. Onlar da ortadan kalkacak. Şu köşede de Mimar Sinan'ın türbesi var. Onu görüyoruz. Onun yanında da çalışmalar devam ediyor. Onun dışında burası gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Boğaz görünüyor dedik. Evet, tarihi Yarımada'nın diğer bir güzelliği Topkapı Sarayı. Tam karşımızda duruyor şu anda. İnsanlardan da görüyorsunuz, burası bayağı bir ilgi çekiyor. Boğazı görüntüleyen insanlar. Şimdi caminin önce iç avlusuna, sonra da içine bir gireceğiz bakalım. Caminin 4 minaresi var. 2 tanesi şöyle görüyorsunuz arka planda. Camiyle bitişik vaziyette. Onlar 3'er şerefeli. Şurada dönüyorum şimdi. İkisi de burada görünüyor ama evet, birisi burada. Diğeri de şurada. Bu 2 minare ise 2'şer şerefeli. 4 minareli olmasının sebebi Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olması. 10 şerefenin ise Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunu temsil ettiği söylenmekte. Caminin içi de dışı kadar ihtişamlı. Tabii zaten yapı ihtişamlı olunca içi dışı ne olacak? Aynı olacak. Gerçekten insanı etkileyen bir yapısı var. Cami yapılırken şuna dikkat ediyor Mimar Sinan. Bu kandil islerinin camiyi kirletmemesini sağlıyor hava akımıyla ve tüm isler giriş kapısının üstündeki odada toplanıyor. Sanırım şurası oluyor. Göstereyim şöyle. Evet. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Benim anladığım orası. Ve bu islerden mürekkep yapıyorlar ve bu şekilde de faydalanmış oluyorlar. Hem cami temiz kalıyor hem de mürekkep olarak kullanılıyor bu isler. Caminin ön tarafında da Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi yer alıyor. O da burada. Epeyce de ziyaretçisi var. Bilindiği üzere bu caminin yapımı yıllar sürüyor. Bitmek bilmiyor. Kanuni Sultan Süleyman çok sabırsızlanıyor. Ancak Mimar Sinan çok hassas davranıyor. Kulaktan kulağa yayılan dedikodularla Mimar Sinan'ın cami inşaatında nargile tüttürdüğünü duyuyor ve sinirle buraya kadar geliyor ve gerçekten de söylentiler doğru çıkıyor. Mimar Sinan elinde nargileyle orada bulunuyor. Ey koca Sinan, bu ne haldir diye Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a kızıyor haliyle. Sultanım diyor, ben nargileyi caminin akustiğini test etmek için kullanıyorum. İçinde tütün yoktur. Üflediğimde oluşan su kabarcıklarının çıkardetesin kubbede ne kadar süre yayıldığını kontrol ediyorum diyor. Bunun üzerine Sultan Süleyman sesini çıkarmıyor. Camide verilen vaazın duyulması için akustik sistemi üzerinde epey çalışmış. İçine ve köşelerine ağzı iç tarafa dönük şekilde küpler yerleştirilmiş. Yani mimari bir harika.
Süleymaniye Camii'nin ardından geldik Beyazıt Meydanı'na. Burada Beyazıt Camii, diğer tarafta ise İstanbul Üniversitesi, meşhur İstanbul Üniversitesi burası. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in emriyle fethin hemen ardından kurulan bir yer. İstanbul Üniversitesi Sahn-ı Seman medreseleri olarak kuruluyor. Daha sonra değişik eklemeler yapılıyor. Osmanlı Darülfünun Şahane gibi isimler alıyor. 1933 yılında ise İstanbul Üniversitesi ismini alıyor ve Türkiye'nin ilk üniversitesi oluyor burası. Uluslararası alanda önemli bir üniversite olarak yıllarca hizmet ediyor. İlk 500 üniversite arasına girmiş bir üniversite ama son dönemde sanırım yer alamıyor bu listede, ama belli bir dönem bu listeye girmiş bir üniversite. Beyazıt Camii'nin karşısında güzel bir şekilde duruyor. İstanbul Üniversitesi'nin ardından Beyazıt Camii'ne geçiyoruz. İstanbul'un yine simge yapılarından birisi. Zaten meydan tarih kokuyor. Zaten Yarımada tarih kokuyor. İstanbul tarih kokuyor ama burası ayrıca bir güzel. Beyazıt Camii hemen, aslında doğru ismi Bayezid Camii. 1500 ile 1506 yıllar arasında Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılıyor. Mimarı tam olarak bilinmiyor ama çok önemli, çok güzel simge bir yapı burası da. Beyazıt Camii'nin ardından da hemen bitişiğindeki Sahaflar Çarşısı'na geldik. 1458'den günümüze yazıyor kapısında. Burası böyle kitaba ilgi duyanlar için gerçekten güzel bir ortam. Çocukluğumuza gittik. Niye? Şöyle eski paralar, 1000 liralar. Harçlıklarımız da bir zaman bu paralar bizim zamanlar. Burası beni maziye götürdü çocukluğuma. Çünkü her İstanbul'a geldiğimizde buraya muhakkak uğramak isterdim. Kitapları o zaman daha çok sevdiğim için. Bir de özellikle İngilizce kitaplarımızı burada ucuza bulabiliyorduk. Şu an fiyatlar ne durumdadır bilmiyorum ama hem ikinci el oluşundan hem bazen defolu olduğundan mıdır nedir bilemiyorum. Ama en nihayetinde ucuz kitap bulunabilen bir yerde. Çocukluk hani bizim en tatlı çağımız olduğu için bana da çok tatlı bir iz bıraktı. Belki herkes için İstanbul'da gezilecek yerler, yani bu bölgede top listede olmayabilir ama benim çocukluğumdan beri bu bölgeye geldiğimde, hatta İstanbul'a geldiğimde top listemden olduğu için bu programa burayı da eklettirmek istedim. Uğranılması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada tüm yapılar iç içe. İç içe derken dip dibe. Şimdi şeyden çıktık. Neyden? Sahaflar Çarşısı'ndan çıkıp Kapalı Çarşı'ya geldik. Dünyanın en büyük çarşılarından ve kapalı çarşılarından biri olan Kapalı Çarşı ya da İngilizce ismiyle Grand Pazar. Devasa bir yer. İçerisinde yaklaşık 4000 dükkan var ve aşağı yukarı 25.000 çalışanı var. Bir ara burası dünyanın en çok ziyaret edilen mekanı unvanını alıyor. 91 milyon kişi bir yılda ziyaret ediyor. Gerçekten çok canlı. İçerisinde her şey var. Her alandan ticaret yapılıyor burada. İşte mücevher, altın, kıyafet, yiyecek, yani aklınıza ne geliyorsa, halı, her şey var burada. Burası aslında Bizans döneminden kalma bir çekirdek yapıya sahip ama 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından bayağı büyütülüyor burası. Epeyce bir ekleme yapılıyor. Ama asıl büyük kısmı Kanuni Sultan Süleyman zamanında ahşap şekilde inşa ediliyor. Daha sonra belli dönemlerde burası taş duvarlara dönmeye başlıyor ve o ahşap yapıdan bugünkü taş yapı halini alıyor. Ziyaret edilmeyi hak eden ve ziyaret edilen bir yer. Labirent gibi her yerden bir yol çıkıyor. Her taraf dükkan. Gezmesi gerçekten keyifli bir yer burası.
Çarşının kurulduğu alan 30.500 metrekare, devasa bir alan. 66 tane cadde ve sokak var içerisinde. Tonozlu bunlar. Tonoz dediğim şu temelli yapılar. Ve 24 tane de kapısı var. Kapalı Çarşı'dan çıktık. Nur Osmaniye Camii'nin yanından geçtik. Girmedik artık oraya. Bayağı yoğundu. Şimdi Çemberlitaş'a geldik. Zaten Nur Osmaniye Camii burası. Dönüyoruz. Çemberlitaş da burası. Peki bu sütun buraya niye yapılmış? Amacı ne? İmparator Konstantin onuruna 330 yılında buraya dikiliyor. Roma'daki Apollon tapınağından getiriliyor. 8 parça taş normalde bunlar ve her biri bileziklerle bağlanıyor. 3 ton ağırlığında bu taşlar. Bu sütunun Roma'daki halinde güneşi selamlayan Apollon heykeli var ama İmparator Konstantin kendi heykelini koydurtuyor buraya ve bu şekilde şu anda o heykel de yok. Sadece taşlar ve taşların oluşturduğu sütun var. İstanbul'un 7 tepesinden biri olan Çemberlitaş'a Konstantin onuruna dikilmiş bir sütun bu. Evet, geldik yine Sultanahmet'e. Sultanahmet Camii'ni, Ayasofya'yı tanıtmayacağız çünkü o zaten onun için bir bölümümüz hazır. O soğukta o kadar emek verdik. Onun üzerine bir de bunu çekersek ayıp olur. Lütfen izleyin. Şimdi buraya niye geldik? Ramazan etkinlikleri, belki burada bir şey vardır diye. Genelde burada insanlar Ramazan'da toplanıyorlar. Bazı kanalların çekimleri de var. Evet, şurada görüyoruz zaten. Böyle Ramazan'da ayrı bir canlanıyor burası. O yüzden geldik. İftara şu anda 1,5 saat kadar bir vakit var. Biraz bir dolaşacağız. Sonra belki Yerebatan Sarnıcı'na gireriz. O zaman girememiştik. Çok yorulmuştuk. Soğuktu falan. Bakalım. Şimdi öyle geziyoruz. İnsanlar sofralarıyla gelmişler. Rüzgar bayağı etkili şu an ama yani herhalde iyi giyinmişler. İftarlarını burada açacaklar açık alanda, açık havada. Mehter sesi geliyor ya bir yerden. Sanırım şu tarafta bir mehter gösterisi var. Sesleri geliyor buraya doğru. Sese doğru gidiyoruz. Açık havada gerçekten burada güzel oluyor iftar yapmak. Güzel havada diyelim. Şu an çok cazip gelmiyor bana. Kapalı bir alanı tercih ederim. Ama haftaya havalar daha güzel olacakmış. Bu program yayınlandığında o güzel havaları görmüş oluruz zaten. Evet, mehter orada. Mehter bulduk, gidelim. Sesin olduğu yere geldik. Mehter buradaymış. Belediyenin herhalde. Görünmüyor ama böyle bayağı da izleyicisi var. Yerli yabancı herkes Mehter'i izliyor. Gezdik, dolaştık. Sultanahmet'in etrafından oradan buradan derken neydi? Yerebatan Sarnıcı'na girmedik. Yorulduk artık. Vaktimiz de daraldı. Ama şunu söyleyelim, Ramazan boyunca hem Yerebatan Sarnıcı hem de Şerefiye Sarnıcı değil mi? İftardan sonra ücretsizmiş. Normalde 300 liralık bir ücreti var. Artık ne yapalım? İftara yarım saat kaldı. Biz de bir şeyler bulup yiyeceğiz. Öyle aman aman bir şey yapmayacağız. Sonra da yola çıkacağız. Yine bir
Güzel de aslında hava da akşam rüzgarlı bir İstanbul havasından veda ediyoruz. Yine geleceğiz İstanbul'a sıcak havalarda inşallah. Başka bölümlerimiz olacak. Bir sonraki İstanbul programımız nerede olsun? Bir beklentiniz ve isteğiniz varsa altta yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.